Herkese merhaba. Rüzgar enerjisinin ardındaki o inanılmaz mühendislik harikalarını derinlemesine inceleyeceğimiz yepyeni bir görsel rehbere hoş geldiniz. Bugün gökyüzündeki o görünmez hava akımlarından başlayıp elimizdeki prizlere kadar uzanan o muazzam yolculuğu adım adım, parça parça ayıracağız. Üzerinde çok konuşulan ama teknik detayları genelde es geçilen bu konuyu tüm şeffaflığıyla masaya yatırıyoruz. Hazırsanız hadi hemen başlayalım. Yalnız başlamadan önce beklentilerinizi ufak bir sarsmak istiyorum. Hiç düşündünüz mü o devasa pervaneleri çeviren rüzgar enerjisinin aslında kaynağını doğrudan güneşten aldığını biliyor muydunuz? Evet, tam olarak öyle. Gece olsun gündüz olsun fark etmez, rüzgarın o inanılmaz itici gücünün arkasındaki asıl mimar güneşin ta kendisidir. Peki ama nasıl? Şöyle ki olay tamamen doğanın bir denge arayışından ibaret. Güneş dünyamızı ısıtıyor, doğru, ama her yeri eşit derecede ısıtmıyor. Ekvator fırın gibi olurken kutuplar buz gibi kalıyor. Isınan hava ne yapar? Genleşir ve gökyüzüne doğru yükselir. İşte bu yükselme yüzeyde adeta havadan arınmış bir boşluk bizim alçak basınç dediğimiz bölgeyi yaratıyor. Doğada boşlukları hiç sevmez. Bu basınç farkını dengelemek için çevredeki o daha soğuk, daha ağır hava anında bu alçak basınç bölgesine hücum eder. Yani yüzümüzde hissettiğimiz o esinti veya devasa türbinleri döndüren o rüzgar, temelde güneş enerjisinin hareket halindeki bir kinetik enerjiye dönüşmüş formundan başka bir şey değil aslında. Peki bu incelemede neler var? Sırasıyla rüzgarın doğuşu, aerodinamik prensipler, türbin anatomisi, makinenin iç dünyası ve son olarak tüm bu enerjinin nasıl elektriğe dönüştüğüne bakacağız. 1. Bölüm: Rüzgarın doğuşu ve fiziği. Karşımızda son derece basit ama bir o kadar da güçlü bir değişken duruyor. V küp, yani hızın küpü. Eğer bugün bu rehberden aklınızda tek bir şey kalacaksa kesinlikle bu olmalı. Bu ufacık matematiksel ifade, rüzgar hızıyla elde ettiğimiz enerji arasındaki o inanılmaz ilişkinin tam kalbi. Endüstrinin neden köşe bucak daha rüzgarlı yerler aradığının da en net kanıtı. Denkleme şöyle bir baktığımızda hızın etkisini çok net anlıyoruz. Üretilen toplam güç 3 şeye bağlı: havanın yoğunluğu, kanatların taradığı alan ve rüzgar hızının küpü. Buradaki asıl vurucu nokta şu: rüzgar hızındaki o küçücük bir artış, hızın küpü alındığı için enerjide öyle böyle değil, katlanarak büyüyen devasa bir sıçrama yaratıyor. Düşünün, rüzgar hızı saniyede 5 metreden 10 metreye çıktığında, yani topu topu 2 katına çıktığında elde ettiğiniz enerji 2 kat artmıyor. Tam 8 kat artıyor. İnanılmaz değil mi? 8 kat. İşte tam da bu yüzden rüzgar türbinlerini devasa boyutlarda ve rüzgarın çok daha deli estiği yüksek irtifalarda inşa ediyoruz. Havada muazzam bir enerji potansiyeli olduğunu gördük. Peki biz bu gücü nasıl ehlileştireceğiz? 2. Bölüm: Aerodinamik ve türbin tipleri. Burada işi yapan iki temel fiziksel kuvvetimiz var: kaldırma ve sürükleme. Sürükleme dediğimiz şey aslında çok tanıdık. Fırtınalı bir günde şemsiyenizi açtığınızı düşünün, rüzgar çarpar ve sizi geriye iter. Ama bu yöntem enerji üretimi için epey verimsizdir. Bunun yerine modern türbinler uçak kanatlarında gördüğümüz o sihirli kaldırma kuvvetini kullanıyor. Rüzgar o özel tasarımlı kanadın etrafından akıp geçerken bir basınç farkı oluşturuyor. Bu fark da kanadı resmen yukarı doğru çekiyor. Sürüklemeyi en aza indirip kaldırma kuvvetini şaha kaldıran bu aerodinamik tasarım işin asıl sırrı. Tabii bu prensibi kullanan farklı tasarımlar da yok değil. Yere yakın çalışan dikey eksenli türbinler var mesela. Rüzgarın nereden estiğini hiç umursamazlar. Veya bina çatılarındaki rüzgarı yakalayan kanallı türbinler. Ama bizim asıl odaklanacağımız model, endüstrinin tartışmasız, rakipsiz lideri yatay eksenli türbinler. O dev kulelerin üzerinde rüzgarı tam önden karşılayan bu devler, tüm dünyanın şebeke ölçeğindeki enerji üretiminin bel kemiğidir. 3. Bölüm: Yatay eksenli türbin anatomisi. Şimdi bu makinaları sadece birer metal yığını olarak değil, adeta nefes alan canlı bir organizma gibi inceleyeceğiz. Dışarıdan baktığımızda hemen 3 ana parçayı fark ediyoruz. İlk olarak o devasa kanatlar. Rüzgarı hissedip biraz önce anlattığım o kaldırma kuvvetini yaratarak sistemi döndürmeye başlarlar. Sonra kule geliyor. Kule öylesine bir destek direği değil, kanatları o yüzeydeki yavaş ve türbülanslı havadan kurtarıp yukarıdaki o pürüzsüz, yüksek hızlı rüzgara kavuşturan kritik bir taşıyıcı. Ve zirvede, kanatların bağlandığı o kapsüle benzeyen kutu, yani nacelle. Tüm o karmaşık mühendislik sihrinin gerçekleştiği kapalı kutu tam olarak burası. 4. Bölüm: Nacelle. Makinenin kalbine, asıl mucizenin olduğu yere giriyoruz.
Kapağı açtığımızda içerisi göz korkutucu derecede karmaşık gelebilir, haklısınız. Ama aslında sistem 4 temel fazla tıkır tıkır işliyor. Yakalama, hız çarpımı, elektrik üretimi ve çevresel uyum. Şimdi bunları yavaş yavaş birleştirelim. Birinci faz, rüzgarın mekanik güce dönüştüğü o ilk an. Ön taraftaki o pürüzsüz burun kısmına bir bakın, rüzgarı doğrudan yarıyor. Kanatlar rüzgarı yakalayıp nispeten yavaş bir hızla dönmeye başladığında, bu güç anında ana mil dediğimiz o dev kalın şafta iletiliyor. Ana mil, dışarıdaki o yavaş rotasyonu alıp makinenin derinliklerine taşıyan ilk köprümüz. İkinci faza geçtiğimizde işler ciddi anlamda hızlanıyor. Ana milden gelen dönüş hızı bir jeneratörün elektrik üretebilmesi için maalesef çok yavaştır. İşte tam bu noktada o devasa dişli kutusu sahneye çıkıyor. Hani bisikletle yokuş aşağı giderken vitesi büyütürsünüz, siz pedalı çok yavaş çevirirsiniz ama tekerlek deli gibi döner ya, mantık tamamen aynı. Dişli kutusu bu yavaş hareketi alıyor ve yüksek hızlı mile aktarırken inanılmaz bir devire çıkartıyor. Tabii işin içinde bu kadar büyük bir güç olunca güvenlik şart. Sistemde aşırı rüzgarda şaftı yavaşlatan veya acil durumlarda tamamen kilitleyen son derece hayati bir fren sistemi de var. Ve üçüncü faz. Burası sistemin kelimenin tam anlamıyla kalbi. O yüksek hızlı milden gelen çılgın dönüş nihayet türbin jeneratörüne giriyor. Ve bingo! İçerideki manyetik alanlar ve bobinler o mekanik enerjiyi elektriğe dönüştürüyor. Yalnız bu kalp kendi başına atamaz. Bir beyne ihtiyacı var. Sistemdeki kontrolör tam da bu işi yapıyor. Rüzgar esmeye başladığında jeneratöre "hadi başla" diyor. Rüzgar tehlikeli boyutlara ulaştığında ise frenleri çekip tüm sistemi korumaya alıyor. Akıllı bir beyin değil mi? Makine harıl harıl elektrik üretiyor, üretmesine de rüzgarın yönü sürekli değişiyor. Peki o zaman ne olacak? Dördüncü faz bizi bu dertten kurtarıyor. Nasel'in çatısında rüzgarın yönü ve hızını anlık ölçen rüzgar gülü ve anemometre gibi sensörler var. Bu sensörler topladıkları verileri hemen aşağıya, o bahsettiğimiz beyine iletiyor. Beyin durumu analiz edip kulenin hemen altındaki sapma motoruna komut veriyor. Ve o minicik motorlar o devasa Nasel'le kendi ekseni etrafında milim milim döndürerek sistemi her saniye rüzgara en mükemmel açıyla hizalıyor. Kusursuz bir uyum. 5. ve son bölümümüz. Enerji dönüşümü ve değerlendirme. Şimdi biraz dışarı çıkalım ve bütün bu olan bitene geniş bir açıdan bakalım. Olayın tam bir özeti karşımızda duruyor. Her şey birinci bölgede, gökyüzünün o uçsuz bucaksız kinetik alanında başlıyor. Sonra sistem ikinci bölgeye, yani Nasel'in o dişlilerle, şaftlarla dolu mekanik kalbine geçiyor. Ve nihayet üçüncü bölge, elektriksel alan. Jeneratörde üretilen elektrik o devasa kulenin içinden inerek yerdeki transformatöre giriyor, şebeke voltajına ayarlanıyor ve evlerimizdeki prizlere kadar ulaşıyor. Gökyüzündeki rüzgardan bilgisayarımızı şarj eden elektriğe, gerçekten büyüleyici bir yolculuk. Tabii olaya tamamen objektif bakmak zorundayız. Her teknolojinin hem güçlü hem zayıf yönleri var. Avantajlar harika, rüzgar sınırsız, bedava ve en güzeli tamamen temiz, sıfır emisyon. Ayrıca yer kaplamıyor, devasa direklerin dibinde tarlanızı sürmeye devam edebilirsiniz. Ama madalyonun diğer yüzünde dezavantajlar da var. En büyük sorun coğrafyaya bağımlı olması. Rüzgar esmiyorsa sistem duruyor. Ayrıca kömür veya doğalgaz santrali kadar elektrik üretmek için tek bir türbin yetmiyor. Devasa rüzgar çiftlikleri kurmanız lazım. Ve tabii o dev kanatların dönerken çıkardığı gürültü kirliliğini de unutmamak gerek. Yani elimizde mükemmel olmayan ama potansiyeli inanılmaz derecede yüksek bir teknoloji var. Tüm bu devasa sistemlerin nasıl bir saat gibi tıkır tıkır işlediğini gördükten sonra asıl sormamız gereken soru şu bence. Mühendisler ve bilim insanları bu sınırları zorlamaya devam ettikçe, yani daha sessiz, daha küçük rüzgarlarda bile elektrik üretebilen türbinler geliştikçe, rüzgar gücü yarının küresel enerji ağını baştan aşağı nasıl şekillendirecek? Doğanın bu görünmez gücünün geleceğimizi nasıl aydınlatacağını düşünmek gerçekten heyecan verici. Bu görsel rehberde bizimle olduğunuz için çok teşekkürler, bilgiyle kalın.